Aguamentis kanalına hoş geldiniz. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün harika bir konuğum var arkadaşlar. O yüzden ben de çok heyecanlıyım. Karşınızda eşim Aybige Akça. Yenge. Meşhur yengemiz. O vizeleri, bu setleri kurulumuna vize veren melek kadın. Bugün eşimle birlikte akvaryum hobisi üzerine biraz sohbet edeceğiz. Bu sohbetin amaçlarından biri de akvaryum hobisinin hanım sorunsalı. Sorunsal. Çok bir hanım sorunsalımız var biliyorsunuz. Sorunsal demeyelim ona ya. Yani sorunsal deyince direkt böyle olumsuz algılanıyor. Bu sefer hanımlar da daha çok ters tepki yapıyor. Tamam. Sorunsal demeyelim. Akvaristlerin ve akvaristlerin eşleri arasındaki yaşananlar. Evet, paylaşımlar diyelim. Adama izin vermeyince adam hiçbir şey paylaşamıyor ki zaten. Eşimle birlikte bugün akvaryum hobisi üzerine birazcık sohbet yapacağız. Kendisi birebir olarak hobiyle ilgilenmiyor fakat onu da birazcık tartacağız bu süreçte neler öğrenmiş gibisinden. Ayrıca geçmişten günümüze kadar hobiyle ilgili yaşadığımız olumlu, olumsuz, eğlenceli... Tüm çıplaklığıyla her şey bu videoda. Aynen. Onları konuşacağız. Size de ufak tefek tüyolar vereceğiz. Şimdiden iyi seyirler diliyoruz. Hadi bakalım. O zaman ilk sorunuzla başlayın. Buyurun Taner Bey. Çalışarak geldim. Çok pis çalıştım. Ben soruları bilmiyorum. Bana söylemedim. Önceden çalışmadık. Evet Aybige Hanım. Öncelikle sizi arkadaşlarımıza tanıtmak ve tanıştırmak istiyorum. Kısaca kendinizden bahseder misiniz? Evet. Aybige Akça. Aguamentis kanalı Taner Bey'in eşiyim. Onun dışında eşimin de söylediği gibi normalde herhangi bir akvaryum hobisiyle ilgim yok. Tamamen eşime destek olmak amaçlı bir yönelimim var. Sahne sanatları, proje, koordinasyon, o tarz bir işim var. Yani genel anlamda bu kadar. Çok da fazla detay vermek istemiyorum kendimle ilgili. Belki tanıyanlar çıkacaklardır. Farklı projelerde denk gelmiş olabiliriz. Aslında birazcık sen anlatmış oldun. Ben ikinci soru olarak şunu soracaktım sana. Detaylandırırız ama daha. Tamam. Sen bu akvaryum hobisinin neresindesin? İlgileniyor musun? Tam ortasındayım. Merkezindeyim ben. Ya açıkçası hani gözlemlediğim kadarıyla şu anda ya da dışarıdan da bildiğim kadarıyla bir kere bana göre yani benim gözlemlediğim hani akvaristlerin yaptığı iş çok büyük sabır gerektiren bir iş. Karakter gereği asla sabırlı bir insan değilim. Dolayısıyla hani böyle oturayım saatlerce izleyeyim, böyle detay temizliğini yapayım, işte inceleyeyim yapabileceğim tarzda bir şey değil. Yani ben böyle biraz daha her işi pratik çözeyim, yapayım anlamında bir karakterim var. Dolayısıyla bana çok uyumlu bir hobi değil bu. İzlemesi keyifli. Yani sen yaptıktan sonra tabii ortaya başkası çıkan... ortaya koyduktan Yani sonra... evet hani başkası yaptıktan sonra böyle değişik bir şeyler, yaratıcılık anlamında sonunda ortaya çıkan şey tabii ki çok hoşuma gidiyor. Çok güzel şeyler yapıyor bana göre de yaratıcı. Dolayısıyla ben neresindeyim dersen izleyici ve destek tarafındayım. Desteklerin için teşekkür ederim. Her zaman. Karım da karım. Üçüncü soru. Ben bunu daha önceki videolarda arkadaşlara aktardım aslında. Birçoğu biliyor da bilmeyenler olabilir ya da bu videoyu muhtemelen eşlerini izletecek olan arkadaşlarımız da çıkacaktır muhtemelen. Burada hiçbir şey yokken durduk yere evde her yerin akvaryum olmasına sebep olan şey neydi? Nasıl buraya kadar geldik? Ne oldu da? Tamamen benim vizelerimdi. Yani ben olmasaydım buraya gelmeyecekti. Bu kadar. Ne kadar net ve özet konuşuyorum ya. Süperim gerçekten. Takdir ettim kendimi. Çok özet oldu. Tabii ki yani bu kadar değil ama yani özet bu. Yani eşleriniz izin vermiyorsa yapabiliyor musunuz? Yapamıyorsunuz. Sonuç eşlerinizin izin vermesi önemli. Yengen vizesi ne diyoruz? Yengen vizesi almak. Bu. Bu yani bu tabii ki eşlerinizin izin vermesi yani salonun orta yerinde. Ben aslında onu demek istemedim. İşte şöyle bir akvaryumla başladık. Konu sonra ben izin verdim. Üçlü seti kurduk sonra böyle Tamam, ben oldu. biraz kendim burada şey yapayım ön plana çıkarayım dedim tabii ki yani. Hani burada sonuçta ben konuğum ya. Kamerayı açınca karın çok değişti. Sen önceden böyle değildin karıcığım. Ciddileşiyorum peki. Daha önceki videolardan da bizi sürekli takip edenler, yani kanalı sürekli takip edenler bilirler. Bizim oğlanın doğum gününde biz ona sürpriz için işte 2 tane Japon balığı küçük bir şöyle bir akvaryumda aldık ve hediye ettik. Tabii doğal olarak çocuklar klasik bir süre sonra onlar bakımını devam ettirmiyorlar. Anne babalara kalıyor vesaire. Aynı şekilde oldu. Sonrasında o akvaryumdan böyle bir anda işte bir arkadaşımızda büyük bir akvaryum vardı. Hadi bunu aktaralım falan oldu derken böyle hani gerçekten şu anda bu noktaya nasıl geldik? Çünkü kısa bir sürede
bana kalırsa geldik bu noktaya. Nasıl oldu? Ben bile şu anda geriye dönüp baktığımda yani şaşırıyorum. Taner'in de tabii güzel böyle ikna yöntemleri var herhalde. İşte şunu da koyalım, bu seti de yapalım. Aa burası boş kalmış, şunu yapalım falan. Bu hikayede bazen yorum yazanlar falan oluyor, çok hoşuma gidiyor. Şunu almıştır, işte bunu yapmıştır. O yengeye çok hediyeler alındı galiba, işte şunu takmıştır falan. Böyle gördüğünüz gibi hiçbir şey yok yani, bilezik hiçbir şey yok. Ama rüşvet yok rüşvet asla. vermeden. Hani hiçbir rüşvet yok ortada, hiçbir hediye yok. Bir şekilde Karıcığım, mantıklı. şimdi öyle deme. Hediye yok derken ben sana tabii ki içimden geldikçe sık sık hediye ve çiçek alıyorum ama Yani buna akvaryum özel. kuralım diye tavlama yöntemlerine girişmedim yani. Tamam. İnandım tamam. Hani Evet. ben sana bilezik alayım da sen bana izin ver. Ya ben yapma. biraz mantık yönü kuvvetli olan bir insanım. Hani mantıklı geliyorsa bana, aa evet yapalım. Şunu set yapalım, işte söylüyor. Evet mantıklı geliyor, yapalım. İşte televizyonu komple kaldırdık. Evet orası boş kaldı. İşte geçen videoda dediği gibi bir an oturduk. Tamam yapacaktın zaten. Bir an böyle gelir bana, tamam hadi kur falan dedim. O da böyle şoka girdi. Ben biraz mantık kadınıyım diyeyim. Bana mantıklı geliyorsa böyle çok da fazla naza çekeyim, şey yapayım diyen bir şey değilim. O konuda da işte Taner şanslı herhalde. Allah razı olsun. Şimdi bizim evimizde şu an kurulu toplam 8 tane akvaryum var. Oldu mu o kadar ya? Ben 7 tane sayıyorum. Bir tanesi de şu dolabın içinde bugün kurdum. Canlı yok. ama Yani boş. bilmediğim yerlerden de böyle dolabın içinden, çocukların odasından falan da çıkabiliyor. Artık bıraktım, ben de bıraktım ipin ucunu. Buraları kendisi temizlediği için, ona ait olduğu için bilmiyorum, görmüyorum. Dolayısıyla mesela o akvaryumdan haberim yoktu. Daha neler Bu da öyle bir sürpriz oldu yani. Daha çok şey var. Evimizde 8 tane kurulu akvaryumun olması seni rahatsız etmiyor. Bu soruyu sorma sebebim şu. Genelde akvaryum hobisiyle ilgilenenler, erkekler evde akvaryum kurduğu zaman eşlerinden özellikle kirlilik ve koku konusunda çok şikayet aldıkları için sürtüşüyorlar. Birçok kişinin de hobiyi bu yüzden bıraktığını ben biliyorum. Yeterli bilgisi olmadan, araştırmadan hobiye giriş yapıyor. Daha sonra işte filtrasyonu yetersiz geliyor, yeteri su değişimini yapmıyor, bakımlarını yapmıyor. Akvaryum bir süre sonra koku yapabiliyor. Ya da ne bileyim pasaklı çalışıyordur, her yere su dökülmüştür. Akvaryum patlamıştır, dış filtreler kaçak yapabiliyor gibi böyle ıslaklık, koku vesaire negatif durumlar yaşanabiliyor. Biz de ufak tefek kazalar yaşadık tabii ama bizim evimizde şu an 8 tane akvaryum kurulu. Hepsi faal vaziyette. Hangi durumlar seni rahatsız ediyor ya da hangi durumlardan çok memnunsun? Bundan Tamam. birazcık detaylı konuşabiliriz. Şimdi şöyle, ben hani biraz, hatta normalin dışında bir hayli titiz olan bir insanım. Belirli takıntılarım var obsesyon yönünden. Dolayısıyla hani bu soru aslında tam benlik. En başından beri düşündüğümde o dediğin anlamda kokuydu, işte herhangi bir rutubet vesaire. Çünkü hani aşırı hassasım o konularda. O konularda mesela ben hiç rahatsızlık çekmedim. Ama o da senin sayende, hani sen son derece temizliğini, işte filtrasyonunu mu diyorsunuz, işte dip çekimlerini mi diyorsunuz, artık belki yanlış telaffuz edebiliyorumdur. Onların hepsini hani yaptığın için muhtemelen, ya da yosun belki tutmadı, hani onun kokusu olmadı. Yem kokusu mesela, başta böyle biraz yem kokusu vesaire tarzında geliyordu. Sonra işte dolapların içinde özel kutular falan halletti. Yani hani bir yem kokusu dahi herhangi bir koku almadım. Sadece son dönem benim en çok rahatsızlık duyduğum şey bu soğutma, ne diyordunuz ona? Soğutucu fanlar. Ha, soğutucu fanlardan kaynaklı. Şurada Cardina tankımız var biliyorsunuz. Orada üçlü bir soğutucu vardı. Bir tane de içerideki Axolot akvaryumuna kurmuştum ama artık gerçekten ben de rahatsız olduğum için fan kullanmıyorum. Yani bir anda çünkü Çok açılıyor vın. Salonda yani bütün gün oturmasak da işte kısıtlı bir zaman, 1 saat 2 saat belki geçiriyoruz ama o anda da hani insan biraz daha böyle dingin bir ortam istiyor sonuçta. Kitap okuyorsunuz, belki sosyal medyaya bakıyorsunuz, o anda biraz daha böyle bir şey ortam isteniyor. Bir tek beni en çok rahatsız eden ve istemediğim şey soğutucu fanlar. Evet, yani sesi. Sadece bu hobide bana şunu yapma dediği soğutucu fandı. Ona da hak verdiğim için, saygı duyduğum için, ki ben de yeri geldiği zaman rahatsız oluyordum. O yüzden Axolot akvaryumundaki ve şu Cardina akvaryumundaki soğutucuları artık kullanmıyorum. Bu arada Cardina tankımızdaki soğutucuyu kullanmadım. Şu an 27 derece ve dişilerden biri yumurta tutmuş. Biz aylardır 23 derecede sabit tutacağız dedik yavru alamadık. Evet, o da ilginç Fanı olmuş. söktük, dişi yumurta tuttu. Yani demek ki işte bir şekilde kendileri de adapte Adapte oluyorlar. Evet. Dediğim gibi bir tek o şeyde ses rahatsız etti. Beyaz ışıktan rahatsız olan bir insanım. Normal lamba bile açmam oturduğumda. Hani mum ışığı falan böyle seven bir insanım. Olabildiğince az ışık. Vampir gibi oturan bir insanken tabii şu anda her yerde
gördüğünüz gibi. Böyle bir ışık şeyi. O da rahatsız ediyor. Onda da nasıl bir çözüm bulduk? Hani oturduğum zaman salonda olabildiğince şey yapıyoruz. Kısıyoruz ışıkları. Zaten salonda da çok uzun oturmuyor. Yani evet, İki çok saat, fazla maksimum şey üç. yapmıyoruz. Gece açılıyor zaten. Hani 1-2 saatte Taner onları ayarlıyor. Hani özellikle benim oturduğum zaman kısıyoruz ışıkları vesaire. Bir şekilde işte dengelemeye çalışıyoruz. Mesela mantıklı. görsellik anlamında da işte şeyde konusunda da rahatsız olurum. Ona bence bütün hanımlar genel dikkat eder zaten. İşte etrafta kablo, elektrik kabloları. Her yerden bir elektrik kablosunun sarkması. Görsel olarak olabildiğince dağınık gözükmemesi. Yani olabildiğince, çünkü sade bir salonumuz var bizim. Biraz böyle tipik Türk salonları gibi değil de daha böyle fonksiyonel bir salon var. Avrupa Aynen. diyebilirim. Onda da dolayısıyla böyle kablolar da şuydu buydu. Hani o da beni çok rahatsız ediyor. Onda da olabildiğince işte Rahatsız ediyor derken yani ediyor. olsaydı rahatsız ederdi yani. Şu an Ediyor öyle yani bir şey olan yok. şeylerde de ediyor. Bir tek girişteki akvaryumdaki belki kablolarda o mecburiyetten. mecburiyetten öyle bir şey var. Hani genel anlamda hanımlar bazlı konuşuyorum ben. Yani eşleri anlamında. İşte temizlik zamanlarında etraftaki yani ben açıkçası olabildiğince durmuyorum. Çünkü ben de gördüğüm zaman rahatsız oluyorum ki ne kadar temiz çalışırsa çalışsın rahatsız oluyorum. O derliyor, topluyor, siliyor, bile dalıyor. Ondan sonra tamam diyor, bitti işim diyor. İster istemez hanımlar karışıyor açıkçası temizlik konusunda. Yani bu şekilde rahatsızlıklarım olumlu olumsuz anlamda. Bu videoyu umarım eşlerinizle birlikte seyredersiniz. Hani böyle kafanızda soru işareti varsa hani biz Yengelere biraz izletin. daha yengelere izletin, hani değişiklik olsun. Böyle son birkaç şeydir çünkü işte izin alma şu bu oldu. Biz de dedik hani bu videoyu böyle çekelim. Normalde ben çok fazla YouTube, Instagram'da çıkan bir insan değilim. Taner rica etti, tamam dedim. Her şey sizin için Kanalımız abi. için Yengelere dedim. izletin bu videoyu. Evet, yani kanalımız için görün, dedim, bak yapalım. ne kadınlar varmış falan deyin işte. İzin alın yani. Burada da gaz veriyor. Hediye alamadı ya, bu şekilde Ne alakası yapıyor. var? Ben öyle bir insan. Yok ya, ne alakası var? Ne alakası? Neyse, böyle bir insan mıyım Tamam, ve ne bir diğer alakası soruda var hemen diyorsa. soruyorum. Şeyi söylemek istiyordum. Kesmeyelim Ha, lütfen kesme, sözümüzü. peki, kesme. Hani bu videoya yorum da yazarsanız ya da eşleriniz de yorum yazarsa çok seviniriz. Hani Evde eşlerinizle ilgili hobi konusunda anlaşamadığınız ya da sorun yaşadığınız noktalar varsa aşağıya yazın. Biz de size yöntem ya da tavsiye verelim. hep konuşuyoruz şimdi. Bu hobiyi yapanlar anladığım kadarıyla, hani Taner'den takip ettiğim kadarıyla erkekler. Yani çok fazla %95'i erkek diyebiliriz. yani bayan hobici mutlaka vardır, kadın hobici. Var ama az, çok az çok az. O yüzden hep biz tabii hani eşler bağlamında hani belki kadın hobici olup kocası rahatsız olan da olabilir. Tabii olabilir. Yani dolayısıyla tabii genel olarak konuşuyoruz ama genelde erkek hobici olduğu için biz daha çok karılarına söylemiş oluyoruz. Yengeleri. Tamam, bu soruyla ilintili olarak evin belli noktalarında akvaryumlar var, setler var, bunlar var. Bunlar senin evde yaptığın rutin temizlik ve işlerine engel oluyor mu? Yok, olmuyor. Sonuçta ben bunların tozunu Ben almıyorum. sana engel oluyor muyum yani? Bunları buraya koyarak ya da onları oraya koyarak? Yok, hayır. Hayır, çünkü zaten yerleri ona göre ayarladık. Yani biz sonuçta hani gidip de hiç olmayacak bir yere, salonun ortasına ya da zaten kullandığım bir alana biz akvaryum koymadık. Planladık aslında. Planladık. Evet, biz biraz da Planladık. değiştiren, işte salonu sürekli değiştiren, canımız sıkıldıkça işte kütüphaneleri oraya al, koltukları oraya al. Yani biz biraz zaten değiştiririz hep şeyi. En son değişiklikte böyle bir boş alan kaldı. Zaten hali hazırda böyle küçük bir alan vardı. İşte dediğim gibi bir akvaryumdan 1,5 metrelik 2 alanın var. alana, hani öyle bir söylüyorsun ki 1,5 metrelik alana, yazık bana 1,5 metrelik alana sıkıştığımda falan yani. Baştan beri işte 1,5 metrelik alanım var yani. Hayır, şuradan şurası 1,5 metre. Ya ona- Allah aşkınıza söyleyin, hani şu kadarcık alan, belki izin vermeyen eşler vardır. Hani 1,5 metrelik alanım var, sonra oraya yok girişe bilmem ben daha şöyle ne olsun. bilmeyenler 8 için- tane akvaryum koydum diyorsun. Bilmeyenler için ölçü söylemek istedim. Yani 1,5 1,5 metreye. metrelik alanım var Tamam burada. işte bak, ergonomik, fonksiyonel. Evet. Önemli olan İşte be. evet işlevi diyoruz. Karıcığım, bu da çok merak edilen, hatta bununla alakalı yanlış bilgilerin olduğu ve duyduğu bir konu. Sen şimdi evimizin ekonomi bakanı olarak bunu açıkla. Evet, eşler böyle. Akvaryum sayımız arttığında işte armatürler, filtreler, motorlar, cartlar, curtlar, bizim elektrik faturamızda fahiş bir yükselme gibi bir şey oldu. Yani evet, faturaları ben ödüyorum. Bütün şeyi ben takip ediyorum. Elektrik ve su faturasında kesinlikle ilginç bir şekilde ben çok ciddi bir fark olacağını ve o
o noktada zaten bu hobiye bir ket vuracağımı düşünüyordum. Başta ne yalan söyleyeyim. Hatta kışın bu akvaryumda ısıtıcı da takıyoruz biliyorsunuz. Birçok akvaryumda ısıtıcı olacak önümüzdeki kış. Hatta geçtiğimiz kışta da 5 tane ısıtıcı vardı bu akvaryumlarda. Ona rağmen. Yani dolayısıyla hani ben bir de sıkı takip ederim, bakarım. Kesinlikle böyle hani bu hobiden vazgeçecek kadar ya da çok ciddi bir fark olduğu işte şu dönemde eminim hepimiz zaten çok büyük zorluklarla belli şeyleri kıtı kıt hepimiz geçiniyoruz şu anda. Hobiden vazgeçecek kadar ya da yok yapamıyoruz asla çok ciddi yansıma oldu diyecek kadar değil. Yani çok kabul edilebilir bir seviyede bir artış. Geçtiğimiz yıl hesapladığımda 400-450 bandında geliyordu bize fatura. Bunun maksimum 100 lirası akvaryumlara aitti. Isıtıcılar dahil. Fahiş bir şey yansımadı. Yani dediğim gibi hani hobiden vazgeçecek kadar şey yapacak Şu an kadar bir kursan limit maksimum değil. 150 liradır. 200 liraya bir geçmez imkansız. Geçmez. 8 tane akvaryumdan bahsediyoruz. Su ve elektrik giderleri öyle sizi çok zorlayacak bir şey değil. Eğer hani size çok fahiş bir fatura geliyorsa başka bir sebebi vardır. Yani Akvaryumlar evet, değildir yani. aynen. Evet karıcığım, benim YouTube ve akvaryum hobimi anlattığım, yaşadığım, deneyimlediğim süreçte senin yaşadığın ya da gördüğün, şahit olduğun en komik şey neydi? Böyle sorularda ilk aklıma geleni söylerim. Böyle sen daha sorduğun anda ilk Ben de aklıma cevabını gelen... biliyorum. Tamam, şimdi sen söyle diyeceğim, olmayacak. Ben söyleyeyim o zaman. İlk aklıma gelen şey, bakalım doğru mu? Taner'in şu hortum emcüklemeleri. Emcüklemeleri. Hani dediğim gibi titiz bir insanım çünkü. Benim öyle bir şeyi yani yapmam, görmem falan imkanı yok. Adam sürekli ilk başta bu şeyleri kurarken sürekli elinde hortum, sürekli öp bir de onları çekiyor şeylerde, kamerada falan. Hortum emcüklemeden Ama bir yani iş olmuyor hortum git dişlerini fırçala, yok bilmem ne yap, ben seni öpmeyeceğim falan, yani böyle bayağı söyler söylemez ilk aklıma gelen şey hortum emcüklemen oldu. Yani onun dışında açıkçası hani böyle çok titizlik anlamında rahatsız eden bir şey değil yani. Hayır, rahatsızlık değil, komik olarak diye sordum. Tam komik zaten yani, hortum emcüklemek nedir ya? Hayır, bir bakıyorum eğilmiş orada kaç kere, hatta şey bir videonda bayağı çok çıktı ya, neydi o hatırlamıyorum. Ama o şeydi. Sürekli Ağzına sesler geliyor yanında da, geliyor. dediğim gibi ben çok şeyde durmuyorum, böyle temizlerken. Evet, o videoyu ben şuraya koyuyorum hatta. Şuraya koyuyorum. Işıltılı akvaryumun arka planı. Taner Bey'in karısı. Buraları çekmeseydin iyiydi. Emçükleyip duruyoruz da. Ne yapıyorsun ya? Diyorum, iğrençsin. Kesebilirsin aşkım. Hayır, kesmeyeceğim. Bütün iğrençliğini görsün herkes. Bir de beni video çekti. Çekme diyorum. Herkes görsün diyor. Ha evet onda doğru. Ben çekmiştim zaten, koymuştun sen video. Yani böyle hani şey eşleriniz. Emcüklemek bizim işimiz. Ay çok komik yani. Yine aynı sorudan devam ediyorum. Seni en çok sinirlendiren olay ne? Hani böyle ilk mesela aklıma gelen çok sinirlendiğim bir şey olmadı ki asabi bir insanımdır. Çok aşırı sinirlenmedim ama ilk aklıma geleni söyleyeyim gene. Canlı yayında şu gene dolabın içinde, gerçekten dolabın içinde ne yaptığı belli değil. Ara sıra açıp bakmam lazım. Canlı yayında kurtçuklarımı ne düşürdün ya? Şu kurtlar var. Anladın. Un kurdu. Un kurdunu düşürdü ya. Yani hani normalde canlı yayında olmasa, o çekiliş zamanında bir canlı yayın açmıştık. Hani sinirlenebilirdim. Yani Allah'tan canlı yayındaydım. Ocak ayında bir çekiliş yaptık. 10 kişiye hediye gönderdik çekilişte. Bende de un kurdu vardı şu dolapta. Un kurdunu mu gösteriyordun? Besleme mi yapıyorduk? Bir Evet, şey dolabı yapıyordu. açmış gene gösteriyordun. Langırt Un diye düştü. kurdu elimden düştü yere ve un kurtları yere dağıldı. İşte içindeki o yatak vesaire hep yere döküldü. Ve ben un kurdu falan Canlı yayında öyle bir olduğunu... kaza yaşadık. Hayır yani un kurdu olduğunu dahi bilmiyorum dolabın Artık içinde. öğrendim karıcığım un kurdu diye. Yani bir şey. öyle bir canlı yayında düşünsenize, dolap açılıyor. Titiz bir insansınız falan. Dolabın içinde un kurtları falan dökülüyor. İkisinden ya da rahatsız olan varsa bakmasın. Şöyle göstereceğim. Evi batırmazsak. Şu kurtlar var. Anladın. Pardon. Evi batırdık. Vallahi yengeniz beni patlatacak birazdan. Allah. Kaç. Batırdık. Al sana canlı yayın azizliği. Benim vize iptal beyler. Dağılın. Batırdık ya. Mercimekler de gitti. Elimi de şurada yıkayayım bari. Yengen vizesi iptal oldu abi, evet. Çünkü hanım da şu an bir yayını izliyor. Evet ya, sinirlenmişim ben bu arada. Bak şimdi İçine atmışsın. içime atmışım. İçine Bak atmışsın. şimdi rahatladım, evet, sinirlenmişim Vay ben. be, emektar. Vay be. Seni mutlu eden bir olay oldu mu? Hani şöyle bir şey yaşadık, ben çok mutlu oldum o zaman. Yine hobiyle alakalı yani. Şu oldu, ben çok mutlu oldum. Mutlu eden değil, gene komik aslında. Böyle mutlu da etti tabii. Bir sabah böyle bağıra bağıra, daha yeni uyanmışız. Koş ne oldu falan, babaanne olmuşsun diye çağırdı mesela. İşte ne zamandır beklediği bir şey, balıktı galiba o zaman. Senin Neydi Johnny'ler hatırlıyorum. işte. Ha, Johnny'ler benim. Johnny'ler diyoruz. Polidoraslar. Johnny'ler diyoruz. Onlar doğurmuş. Böyle kaç Yumurtladılar. gündür bekliyordu. Yani yumurtladı. İşte yanlış terim kullanıyor olabilir. Yumurtlamış ama nasıl bağırıyor? Koş babaanne oldu. Tabii onlara seviniyorum yani. Hani güzel bir şey olduğu için şey anlamda seviniyorum. Üzüldüğümü de söyleyeyim mi?
Söyle. Soracaksındır herhalde. Biliyorum. Biliyorum. Ne? Sen söyle. Hansel. Evet. Koydu şeylerin içine. Snape'le Dumbledore'un yanına. Al bu şey dedim. Üzülürüm yani yer. Yok dedi ben zaten gözden çıkarttım bunu da bilmem ne de. Çok Bayağı yanlış birkaç gün durdu. Ondan sonra tam böyle gece yatacağız. Bir anda bir kalktı. Ben demin dedi yem verdim bunlara dedi. Hansel yoktu. Yemişler lan herhalde bunlar dedi. Bir fırladı yataktan. Gitti baktı harbiden yemişler. Ona çok üzüldüm ben. Ama Yani Hansel- Hansel'i yemeleri ama işte belliydi yiyecekler de. Yani Hansel'i ben gözden çıkardım. Ben gözden yok ceza vermişmiş. Neymiş efendim? Öbürlerinin yavrularını yemişmiş. Hansel cezalıymış. Oraya koymuş. Böyle garip garip tabii evde şeyler dolanıyor. Hansel cezalı ben o yüzden attım o akvaryuma. Yok öbürleri bilmem ne o yüzden oraya yaptım falan. Bu dünyadan bir Hansel geçti. Eğer geriye dönüp söyleyebilsem söylerdim. Her ihanet sevgiyle başlar. Hansel'i yediler yani. Bilmiyorum söyledim mi öbür videolarda ya da söyleyecek mi de. Söylemedim de paylaştım öldüğü zaman Instagram'dan duyurdum. Sonuçta yedi. Bile bile idam ettirdi. Bir sonraki soruya geçiyoruz. Hadi bakalım. Sorum şu, aslında demin birazcık bahsettik, girer gibi olduk ama konuya tam şey yapamadık, dalamadık. Diğer hobilere ya da evcil hayvanlara göre önerebilir misin? Özellikle hobiye başlayan ya da başlamayı düşünen kadınlar için tavsiyelerin ne olabilir? İlk önce ön not eklemem gerekiyor. Ben şimdi kedi köpekten korkan bir insanım. Çok seviyorum hayvanları tabii ki ama bazılarımızın biliyorsunuz korkuları var. Doğal olarak ben tabii ki böyle bir hobiyi öneririm. Benim gibi belki korkusu olan kişiler için vesaire ya da bir şeyleri beslemek isteyen, işte çocukları için özellikle hobi edindirmek isteyen aileler için kesinlikle akvaryum hobisini öneririm ben. Kadınlar için de şöyle yani ben açıkçası hani çok fazla böyle cinsiyet şey anlamında bilmiyorum ayırmak istemiyorum. Bunu özellikle Kadınlar akvaryum hobisinde kadın sayısı çok az o yüzden. Ha anladım. Sizin camiada az diyorsun. Aslında kadınların çok daha iyi yapabileceğini düşünüyorum ben. Çünkü bir kere daha titizler, daha pratikler. Evet dediğin gibi yani kadın tabii ki belirli karakter ya da yapısı gereği tabii böyle ki bir şey olsa farklı. belki evine ek gelir bile Aynen katkı öyle. sağlayabilir yani. İşte karides besleyebilir dediğin gibi şey yapabilir. Yani çocuklarıyla beraber yapabilecekleri bir hobi. Bir kere dinlendirici bir hobi. Her şey geçtim. Çok güzel yaratıcı şeyler yani bitki işte yapıyorsun vesaire o anlamda. Yani ben şu an için uzak bakıyorum ama ileride belki ben de yavaş yavaş hani şunu yapayım bunu yapabilirim diye adım atabilirim. Neden olmasın? Sana da bir köşe kuralım. Ha evet. Ha işte bak. Sana yapıyorum ayağına 18. akvaryumumuzu. Yengenize üçlü set kuruyoruz. Hazır mıyız? Her hobide olduğu gibi niye sadece erkeklerin tek elinde olsun? O da garip geldi bana sen söyleyince hani. Çok az var. YouTube'da içerik üreten birkaç kişi var benim bildiğim. Bir de forumlarda, aquarium.com'da da görüyorum. Ama çok az yani. Çok nadir. Yani nedenini bilmiyorum. Ya kadınlardan hobi yapıp da izleyen varsa bizleri mesela siz de hani yorum yazabilirsiniz. Ya da erkekler yorum yapabilir. Hani neden sizce kadınlar bu hobiye çok fazla şey yapmıyor? Belki bizim aklımıza gelmeyen bazı detaylar vardır. Hani şu Şöyle nedenden var, dolayı genelde- eğilmiyor olabilirler. Çok fazla emek gerektiren bir hobi bu. Yani birçok tabii ki hobi emek gerektirir ama bu çok fazla emek ve Canlı özen, bakıyorsun. canlı bakıyorsun, özen gerektiren bir hobi. Hani acaba bunda belki diğer hayvanlara nazaran bunda hani daha fazla ölüm vesaire olduğu için mi? Hani ne bileyim bayanlar böyle biraz duygusal bakıyor. Hiç sanmıyorum. Yani bilemedim. Belki de ağaç yaşken iyidir. Çocukken böyle bir aşılama olmadı. Kime sorsam hani akvaryum hobisiyle ilgilenen çok büyük oranı işte çocukken balık beslemiş. Ya- Babası hediye almış. Birlikte bakmışlar Balık gibi. beslemiş bir de şeyden aklıma geldi. Aslında Taner'in de biraz öyle başladı sonra eve şey yaptı. Balık tutuyorsunuz siz. Şimdi balık tutan kadın sayısı da az. Ya, olta hani balıkçılığından genelde olta bahsediyorum. balıkçılığı için diyorum. Hani siz balık Evet. tutan cins olduğunuz için hani oradan da gelen bir merak var. Hani dolayısıyla oradan da işte akvaryum balık hobisi vesaire gibi. Evet. Taner balık tutmaya gidiyordu. Tutamıyordu. Ben bayanlar için bu kısmı söylüyorum. Eşler seyrediyorsa hala. Hani böyle çok balık tutmaya falan gidiyorsa eşleriniz. Aslında bu da böyle iyi oluyor. Böyle dediğim gibi gidiyordu hem vakit kayboluyor işte hem işte gidiyor gemliğe vesaire oraya buraya benzinde şuydu buydu masraf. Bir de balık tutamadan geliyor. Elde hiçbir şey yok falan. Satın almaya kalksa alamayacaksın bir ton para gene. Sonra böyle evde başlayınca hem burnumun dibinde, gözümün önünde. Çok daha mantıklı oldu. Eşleri evde tutmak için güzel bir hobi. Akvaryum sayısını arttırırsın abi. Adam evden hiç çıkamaz.
Bir diğer sorumu spontane soracağım. Burada bir sorum kaldı, onu finalde sormak istiyorum. Sen benim videolarımı izliyorsun. Akvaryumlar ve canlılarda sürekli gözünün önünde. Konuya ne kadar hakimsin diye soru soracağım. Eyvah, yandık. Yanlış Şimdi cevap dediğim gibi verirsen. bizim 8 tane kurulu akvaryumumuz var, bir tanesi boş. Şu an 7 tane akvaryumda canlımız var. Teknik soru gelmesin ama Teknik bilemeyebilirim. değil, şöyle soracağım. Bana akvaryumdaki canlıları say. Balık, karides. Karidina, karidinalar. Buradaki akvaryumdan başlayalım. Tamam, karidinalar. Ne karidina? Ne demek ne karides? Karides işte. Karidina, karidesler. Balık. Balık. Balık, lepistes. Değil. Lepistes yok mu? Vardı. Johnny'ler işte benim. Entler. Johnny diyoruz biz onu. Ama orada 3-4 çeşit canlı var yukarıda. Hangi yukarıda? Birinci. Hepsi karidina değil mi onların? Tamam, neo-karidina. Tamam, Karidina, karidina. Tamam. Tamam, neo-karidina, karidina. 2 oldu. 2. Balık. Onlara isim takıyoruz. Ben nereden bileyim teknik? Birçok şey Johnny diyoruz zaten. Tamam, biz. Johnny'ler işte. Benim Johnny'ler var. Bir de Tamam, hangi balık türü bu? bana göre hepsi balık bunların. Ben o kadar teknik detayını bilsem Adı hobiye ne? başlarım. Entler. Evet. Sonuçta lepistes değil mi onlar? Kuzenler ama değiller. Bunlar da balık. Rabbim hep sev onları. Getir. Bu akvaryumda ne var? Kırmızı karides. Değil. Ateş kırmızısı. Kırmızı ateş neydi? Ateş kırmızısı. Ateş öyle diyordunuz. Turuncu olanlar ne biliyor musun? Ne? Bilmiyor musun? Bilmiyorum. Yeni gelenler mi? Bunlar yeni gelen. Tamam işte bunlar yeni geldi. Bak biliyorum işte yeni gelenleri. Tamam, yeni geldiğini biliyor ama adını bilmiyor. Diğerleri? İşte ateş kırmızısı bir şey diyordunuz ya. Değil mi? Vladimir. Ha, Bloody Mary. Tamam, doğru. Bunda ne var? Onda ne vardı harbiden? Onda da karides var. Tamam, nasıl bir karides? Ya Karides var. panik yaptım. Teknik soru sorma dedim. Teknik değil hayatım. Teknik ne demek teknik Bunda ne değil? karides var? İzleyicilerine sorsan. Yorumlara yazın. Biliyor musunuz? Tamam, uzun kollu karides. Ha, uzun kollu karides, evet. Uzun kollu, ben söyledik. Ya evet, hatırlıyorum, sen söyledikten sonra. Girişte ne var? Girişte biliyorum canım, Dumbledore'la şey var işte, Snape var. Ne onlar? Axolot o kadar da değil yani, o kadarını biliyorum. Burada ne var? Burada ne Orada var? da sarı karidesler var. Kısmen doğru, evet. Sarı. Sarı, Sarı neon. neon. Sarı ateş. Aa, bildim, ateş sarı neon. ateş. Tamam. Sarı ateş neon, evet. Ha, ben unutmam artık şimdi isimlerini. Aşağısı boş. Aşağısı boş mu? Hani aşağıda bir şey vardı. Bak, akvaryum var, kurdum ama canlı yok şu an. Tamam. Geçtim bu sınavla. İyi, bir yudum alayım bari. Son sorum şu. Videonun başında söylediğim gibi sonunda da söyleyip kapanışı bununla yapalım istiyorum. Olur. Akvaryum hobisindeki hanım ve kadın sorunsalıyla alakalı. Adamın mesela bir tane akvaryum var şu kadarcık. Adam onu büyütmek istiyor. Ya da şöyle bir akvaryum var, ikincisini kurmak istiyor. Ya da bir alanı var ama set kurmak istiyor. Ya yenge hanım diyor ki eşi, olmaz diyor, zaten diyor bir tane var, yetmiyor mu? Eminim bunu diyen çok vardır. Şunu Diyoruz canım, başta şunu hepimiz kesin diyoruz. diyorlardır mesela. Bir tane var, yetmiyor mu? Ona bir de para mı vereceksin? Ha, evet, bu konuya hiç değinmedik aslında. Tamam. Masraf çıkacak. Başımıza masraf çıkacak. Evet. Onlar kokacak dedim. mokacak. Ben istemem. Evet dedim. Ciler vardır. Biz kendimize bakamıyoruz. Bir de ona mı bakacaksın? Balıklara benden çok bakıyorsuncular vardır. Eşler için ya da akvaryumla ilgilenen hobiciler için ne gibi bir tavsiye verirsin? Hanımlara, yengelere nasıl ikna edebilirler? Taktik verir misin onlara? Aslında demin en önemli cümleyi söyledik. Bunların sayesinde evde burnumuzun dibinde çok vakit geçiriyorsunuz. Ha, şöyle bir şey oluyor ama ne konuda bazen şey yapıyorum. Böyle koltuğa oturuyor mesela. Bana bakacağı yerde böyle göz kayıyor hemen. Bir bakıyorum, orada balıkları seyrediyor. Hangi balık? Hangi balık? Hangi don ya? İşte yok uzun kollu alakası karidesmiş. Yok ya, ne alakası var? Ne alakası var işte, ne alakası var. Ondan sonra böyle yok hayatım, yok gözüm kaydı falan, sana bakıyordum aslında falan oluyor. Tabii biz yiyor muyuz? Yemiyoruz. Ama olsun. Sevgili eşler, halka sesleniyorum. Ne kadar çok akvaryum, o kadar çok evde iş. Yok su değişimiydi, yok kum değişimiydi, yok efendime söyleyeyim yeni türlerdi. Adam bırakın yapsın istediği gibi. 2 gün sonra ben gibi olacak. Diyecek ki 2 tane akvaryum vardı ya, 3 yapayım, 4 yapayım, 5 yapayım, hadi set kurayım dedi diyelim. Bütün beylerin de öyle diyeceğini zannetmiyorum Ya diğerler ben. için diyorum zaten. Var yani çünkü böyle. Ya görüyorum mesela Facebook'ta eşiyle kavga etmiş, tamam mı? Dış filtreler taşabiliyor. Ya da elektrik kesilmiş, bir problem olmuş. Akvaryum çatlamış, su sızdırmış. Yani halılar su olmuş. Ölümcül bir şey değil. Değil, halıyı yollayacaksınız şeye, eşinizden. Yani o anda, şimdi biz kadınlar ne isteriz? O anda acil aksiyon. Yani halı mı battı? Bir şey mi oldu? Hemen eşinize bir kahve yapacaksınız. Yollayacaksınız içeriye. Tamam hayatım, özür diliyorum. Sen git içeriye. Hop, halıyı topladınız, verdiniz yıkamaya.
Oraları hemen bir dip köşe temizlik. Bizim beklediğimiz bu. Yani anında aksiyon alıp da böyle tatlı tatlı eşinize zaten şey yaptınız mı, ben çok sıkıntı çıkaracak hanım tanımıyorum. Adamları eve bağlamak için buna izin vermelisin. İşten geldim ben 6'da. Hani benim öyle bir kültürüm yok da. Kıraathaneye gidecek, kahveye gidecek. Arkadaşlarına şuraya çıkıyorum diyecek. Dediği gibi belki balık tutmayan bir farklı hobileri de vardır. Çok fazla dışarıda zaman geçiriyorsa onu eve bağlamak Ya için bunlar birebir. tabii canım, yani işin esprisi diyeceğim ama doğru. Şimdi benim de farklı hobilerim var. Hepimizin farklı Benim hobileri de farklı var. hobilerim var. Tabii Yani ki. Ben dolayısıyla hani şu %90'ı anda buna masraf olarak hani yapılabilecek. Şimdi herkes tabii ki belirli oranda her şeyini azalttı mecburen şu anda günümüzde. Hepimiz eskiye nazaran her şeyi yapamayabiliyoruz. Şu anda doğal olarak ben şimdi niye izin vermeyeyim? Gidip saatlerce dışarıda vakit geçirecek bir hobi değil. Zaten evde yapıyor. Adam gözümün önünde. Çok aşırı derecede bir para harcamayacak şekilde bu hobisini yapıyor. Çünkü o da önemli dediğimiz gibi. Hani sizin tabii. onu da dengelemeniz Kurulu lazım. Yani zaman, sonuçta yani ilk aşamada belli tabii bir ki bütçe ev ayırıp- bütçesini, işte belirli ev bütçenizi aşmayacak şekilde onu dengeleyeceksiniz. Kafanız dağılıyor. Hem kadınlar için hem erkekler için. Hani kadınlar da yapabilir bu hobiyi. Ev ekonomisine katkı sağlayabilirsiniz. Hiçbir şekilde yapmasanız bile tamamen kafanızı dinlendirici bir hobi. Çocukların da bir hobisi olması gerekiyor. Her zaman söylüyoruz. Kesinlikle. Yani spor, sanat, bu tarz hobiler vesaire. Dolayısıyla ben insanların bu anlamda hani özellikle bu tarz bir hobiyi engellemesini çok da mantıklı bulmuyorum. Yani mutlaka o noktada eğer eşiniz engelliyorsa dönüp şuna bakmanız lazım. Ev kirleniyordur, bir şey oluyordur. Siz de belki çok sallamıyorsunuzdur. Hani eşiniz o noktada şikayetçidir. Yani karşılıklı konuşulur. Hani sen bu, aslında senin sorduğun sorular çok güzel sorulardı şey anlamında. İşte bu hobiyi yaparken neden rahatsız oldun mesela? Bu arada, seni ne üzdü, ne rahatsız oldu Bu arada gibi şunu sorular da söyleyeyim. sorabilirsiniz. Benim mesela şurada görmüş olduğunuz 1, 2, 3, 4, 5 tane akvaryumda pipo filtre çalışıyor. Ya bilmeyenler için yine söyleyeyim. Pipo filtre bir hava motoruyla çalışan bir sistem ve sürekli bir hava kabarcığı çıkıyor akvaryumlarda. Bu da bir sese yol açıyor. Minimal bir ses var. Aslında bu ses bile dinlendirici. Sen bundan rahatsız oluyor musun? Hayır canım. Yani su sesi sonuçta nihayetinde hani olabildiğince dinlendirici. Evet. Yani çok uzun süre oturursanız en fazla birkaç kere daha fazla tuvalete gitmek zorunda kalırsınız. Evet. Çişinizi getiriyor biraz. Onun dışında çok fazla bir sıkıntı olacağını Hani böyle düşünmüyorum. bir pet shop'a girdiğindeki balıkhanedeki ses yok Ya zaten. tabii canım, hani o balıkhanedeki işte ne bileyim ısıydı, kokuydu vesaire tarzında hiçbir şey yok. Yani dediğin gibi bizde çok fazla bir akvaryum var. Yazın zaten sürekli kapılar, camlar açık. Zaten bizim yani Türk kültüründe biz evlerimizi sürekli havalandıran insanlarız. O anlamda çok büyük bir sıkıntı çekilmiyor. Benim sorularım bu kadardı karıcığım. Senin eklemek istediğin ya da senin bana sormak istediğin bir şey varsa. İzleyicilerin hoşuna giderse daha sonrasında ben eşler adına sana soru sorayım. Hatta şey yapabiliriz. Çekilişten beri bir canlı yayın açmadık. Canlı yayın da çok söylüyor aslında izleyiciler. Açıkçası böyle eşlerin de katılacağı, izleyebileceği... Ağustos'un ilk haftası falan olabilir. Aynen öyle bir canlı yayın tarzı bir şey de yapabiliriz. Canlı yayında İstenirse ne tabii. yapacaksın? Bana soru mu soracaksın? Evet, bayağı sıkıştırıp soru sorabilirim. Eşleri kışkırtıyorum şimdi ben. Kadınları da biraz daha böyle hobiye yöneltiyorum. Hani kadınları bir sokmayalım çok da fazla hobimize. Biz böyle iyiyiz, aramızda güzel bir şey yapıyoruz. Yok, ben yok, onu bizde da öyle adam biliyorum yok. diyebileceğinizi. Öyle çok da fazla işleri şey hanımı yapmayalım öyle. sokmayalım. Hanımları da çok Bu sokmayalım arada falan benim diyebilirsiniz. sormayı unuttuğum, yani siz olsaydınız eşinize ne sorardınız gibi soruları da yorumlar kısmına yazın. Evet. Eğer isterseniz devamı gelsin, bunu seri yapalım derseniz bir sonraki videoda da onları sorarım. Ya da başka hangi konukları alabilirsin? Sana özel bir şeydi, ben konuk almam. Teşekkür ederim. Gerçekten spontane, hani biraz da yorumlardan yola çıkarak böyle bir Evet, video yorumlarda genelde Çok işte fazla şunu çünkü- kurdum, bunu kurdum, ah yenge, vah yenge. Evet, bayağı bir- Yenge nasıl izin verdi, nasıl izin aldın, hediye mi aldın, Yenge. bilezik mi aldı falan, hani hep böyle bir yenge muhabbeti dönüyordu. Ben de dedim ki artık seni de arkadaşlarımızla, takipçilerimle tanıştırayım, bir söyleşi yapalım Aslında istedim. şey de güzel oldu, yani yorumlarla da biraz şekillendi bir sonraki Evet. video şeyin. Hani o da güzel, o yüzden bol bol yorum yapmanızı Evet, isteriz kesinlikle. açıkçası. Her yorumu kesinlikle okuyorum ve dönüş yapıyorum arkadaşlar. Instagram'dan ve YouTube'dan istediğiniz gibi O yüzden her türlü yorum vesaire yoruma yapın. açığız. Teşekkür ederim. Karıcığım, ben sana teşekkür ederim. Bu serüvende her zaman arkamda olduğun için, her zaman yanımda olduğun için, beni desteklediğin için hem YouTube serüvenimde hem de akvaryum hobi Akvaryum. serüvenimde. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Her zaman. İyi ki varsın. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Çok duygulandım. Bayağı güzel oldu. Evet, Ben bu içine kadar sindi mi? kısa sürede şey yapacağımızı düşünmedim. Benim içime sindi, senin içine sindi mi?